Selamlar. Bir önceki videomuzda şirketlerin tarihini birazcık konuşmuştuk. Şimdi şu soru geldi benim aklıma. Peki şirketler niye var? Niye şirket diye bir şey kuruluyor? Şimdi bu da soru mu diyebilirsiniz. Tabii ki para kazanmak için gibi böyle çok bariz bir cevap geliyor insanın aklına. Doğru, yani bir şirketi ilk kurarken insan şey düşünebiliyor, yani para kazanmam lazım, geçimimi sağlamam lazım, belli bir zenginliğe erişmek istiyorum gibi bir şeye gidebiliyorsunuz. Ben de öyleydim. Yani ilk şirket kurma deneyimlerim 20'li yaşlarımın başında üniversiteden mezun olduğumdaydı ve amacım aslında para kazanmaktı. Yani aksini çok fazla da düşünmemiştim. Birazcık daha derinine gidersek, yani biraz para kazandıktan sonra ne oluyor? Veyahut o para kazanma eylemi için ne yaptığımızı birazcık düşünelim. Çünkü sadece safi para kazanmak aslında bir şirketin amacı olamazmış gibi geliyor bana. Yani oksijen olmadan hayat olamıyor ama yaşamanın amacı oksijen solumak değil. Yani oksijen olması gereken bir şey. Para da onun gibi, yani para olmak zorunda. Para olmadan şirketler büyüyemez, devam edemez, gelişemezler. Dolayısıyla paraya ihtiyacı var şirketin. Para kazanmaya ihtiyacı var. Ama bu şirketin amacı değil. Şirketin amacı genelde, yine kurucular açısından düşünürsek, yapabildikleri bir ürünü, sunabildikleri bir hizmeti sunmaya çalışmak. Yani bir yandan da insanların böyle yapmak istedikleri, meydana çıkartmak istedikleri, ortaya, yani insanların hizmetine sunmak istedikleri bir ürün veya hizmeti ortaya çıkartmak için de bir ortam sağlıyor. Aslında belki daha büyük amacı, yani para kazanmaktan daha büyük amacı, insanların bu yapabildikleri şeyi ortaya çıkartabildikleri bir alan olması şirketlerin. Yönetim ve şirketler üzerine düşünce geliştirmiş büyük insanların böyle şeylerine bakarsak, Peter Drucker diyor ki bir ticari işletmenin yegane amacı müşteri yaratmaktır. Şimdi ne demek müşteri yaratmak? Aslında şunu demeye çalışıyor gibi geliyor bana. Biz ne yaparsak yapalım, bu ticari bir işletme ise bu ticari işletmenin varlığını bir müşteri devam ettiriyor. Müşteri olmadığı müddetçe biz istersek hizmet üretelim, istersek ürün üretelim, bu ticari işletmeyi devam ettirmek, yaşatmak mümkün değil. Dolayısıyla gerçekten de müşterisi bir işletmenin ana amaçlarından birisi olmalı gibi geliyor. Ben bunu birazcık geliştirmeyi, yani genişletmeyi seviyorum. Yani sadece müşteri yaratmaktır değil, birazcık daha belki zenginleştirmeyi seviyorum. Bir ticari işletmenin amacı öncelikle müşterilerine ama aynı zamanda hissedarlarına, paydaşlarına, çalışanlarına, topluma bir değer yaratmaktır. Yani biz yedek parça da satıyor olsak, teknoloji de geliştiriyor olsak, içinde bulunduğumuz toplumdaki insanlara bir değer katmaya çalışıyoruz. Değerin ne olduğunu tabii müşteri belirliyor. Yani burada şunu söylemek lazım. Biz bu değerlidir dediğimiz şeye müşteriler gönüllü olarak para ödemeyi kabul ediyorlarsa, o zaman o bizim değerlidir dediğimiz şey başka birileri de evet ya bu değerli diyor, bir ödeme yapıyor ve o ürünü veya malı satın alıyor. O zaman değer tasdiklenmiş oluyor. Bu açıdan aslında bir test gibi. Yani müşterinin oluşması, müşterinin ortaya çıkması bizim değer diye ortaya koyduğumuz veya ticari bir ürün diye ortaya koyduğumuz şeyin gerçekten değerli olup olmadığını ispat ediyor. Ve bunu ödemeye devam ediyorsa müşteriler, satın almaya devam ediyorlarsa değeri de devam ediyor. Satın alma azalıyorsa, giderek piyasada rekabette geride kalıyorsa, o zaman daha değerli bir şeyler tercih ediliyor olabilir. Bu açıdan müşterinin var olması, müşterinin bizim sunduğumuz değere para ödemeyi kabul etmesi de çok önemli bir sonuç. Peter Drucker devam ediyor. Yani diyor ki müşteri yaratmaktır. Bunu yapabilmek için de şirketlerin 2 tane ana faaliyeti vardır. Bir tanesi pazarlama, bir tanesi de inovasyon diyor. Tabii bu biraz provokatif bir şey, yani başka hiçbir şey yok mu, üretimdir vesairedir. Fakat şunu kabul etmek lazım. İnovasyon olmadan, yani farklılaşma olmadan çok başarılı bir ticari işletme de ortaya çıkartmak kolay değil. Yani muhakkak bir inovasyon yapmak lazım. Bir lokanta veya bir restoran mesela çok başarılı olduğunda neden başarılı oluyor?
Çünkü lezzeti çok iyi olabiliyor, fiyat bölü performans oranı çok iyi olabiliyor, pozisyon yani konumlanması, fiziki konum çok iyi olabiliyor ama muhakkak ve muhakkak bir yenilik ortaya getiriyor denilebilir. İnovasyonu şeyden ayırmak lazım. Buluştan yani bilimsel buluştan farklı bir şey. İnovasyon farklı şekillerde yapılabiliyor. Onun çok detayına şimdilik girmeyelim. Mevcuttan bir fark yaratabilecek bir yenilik getirmek diye şimdilik sınırlandıralım tanımımızı. Şirketlerin amaçları arasında belki yan amaçlarından bir tanesi de şu olabilir. Şimdi içinde bulunduğu topluma değer sunuyor. Bu toplumun kurallarına da uyuyor olması lazım. Toplumun ana sözleşmesine yani anayasaya ve yasalara uyuyor olması lazım. Etik davranışlar sergiliyor olması lazım. Bunlar tabii ana amacı olmuyor genelde işletmelerin. Ana amaçlarına giderken uymaları gereken belki böyle koruyucu sınırlar oluyor diye. Şunu ortaya koymak lazım. Kârı maksimize etmeye çalışmak kısa vadeli bazı pozitif sonuçlar üretebilir. Belki yatırımcılarına kısa vadede paralar kazandırabilir. Fakat kârı maksimize etmek uzun vadede genelde çok sağlıklı olmuyor. Biz yöneticiler açısından veya kendi işini yapan insanlar açısından kârı maksimize etmeye çalışmaktansa şu birkaç soruyu sormak kendimize daha anlamlı. Bir tanesi biz ne iş yapıyoruz? Yani ürettiğimiz üründen bahsetmeyelim. Biz hangi müşterinin hangi ihtiyacını karşılıyoruz? Müşteriler bize hangi ihtiyaçlarını görmek için geliyorlar? Bu soruyu doğru düzgün cevaplayabiliyorsak önemli bir adım atmış oluyoruz. Çünkü her zaman cevaplayamayabiliyoruz. Yani ben bu soruyu birçok kişiye soruyorum çevremde. Ne iş yapıyorsunuz diye ve mesela ürettiği ürünü veya hizmeti duyuyorum. Halbuki cevap o olmamalı. Cevap bence kimin hangi ihtiyacını karşılıyoruz? Bununla ilgili olmalı. Birinci soru biz ne iş yapıyoruz? İkinci soru müşterilerimiz ne iş yapıyor? Yani onların hangi ihtiyacı var ki biz o ihtiyacı tamamlıyoruz? Bunu da tariflemek önemli. Üçüncüsü de ben hangi değeri sunuyorum ki bu değere müşterim değerli bularak para ödüyor. Yani ben hangi ürünü, hangi hizmeti ona sunuyorum ki o da bunu değerli, evet ben buna para öderim diye düşünüyor ve bunu satın alıyor. Şimdi bu üçünü tariflediğimizde yani ben ne iş yapıyorum, müşterim ne iş yapıyor, benim değer önermem ne, ben ona ne sunuyorum tariflediğimizde belki geliştirilebilecek alanlar, yeni alanlar, farklılaşabileceğimiz noktalar ortaya daha kolay çıkabilecek. Açıkçası ben bu konuşmayı böyle 1 saatlik 2 saatlik bir diyaloğa döndürdüğümde farklı iş sahipleriyle ortaya çok yaratıcı fikirler çıkmaya başlıyor. Siz bu soruyu sorduğunuzda yani siz ne iş yapıyorsunuz, müşteriniz ne iş yapıyor, sizin açınızdan farklı fikirler çıktı mı acaba? Bir şirketin amacı kar etmek midir yoksa ortaya bir değer koymak mıdır? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın efendim. Selamlar, sevgiler. 3, 2, 1